Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısı'na kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Dünkü yükselişin ardından bugün tekrar geri çekilmeler mi var arkadaşlar? Hangi coinler ne kadar geri çekiliyor? Bitcoin 20 bin doların üzerinde tutunamadı. Tekrar 19 bin, 20 bin bandı aralığında hareketlilikler yaşıyor tabii ki bir satış baskısıyla karşı karşıya. Ama şöyle bir baktığımızda güzel kardeşlerim, Bitcoin cüzdanlarında yani 1000 adetle 5000 adetlik Bitcoin alımlarında muazzam bir artış olduğunu ve balinaların girdiğini görüyoruz. Peki Ethereum'daki yükseliş ne oldu? Ethereum'daki yükseliş dün bayağı güzel bir yükseliş gerçekleşti ama bu sanki birazcık da fake gibi geldi bana arkadaşlar. Çünkü %8'e yakın bir yukarı yönlü momentum sergiledi Ethereum. Diğer coinlerde neler oldu arkadaşlar? Jake aldı başını gidiyor mu? Bakacağız. Peki yine sizlerin istediğinizden bazı coinler var fakat öncelikle istek dedikleri arkadaşlar şuna vurgulamak istiyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebede isteklerinize yer verdik ama asıl istekleri canlı yayında yapıyoruz kardeşlerim biliyorsunuz. Onun için videolarda mümkün mertebe az istek olursa hatta 4-5 coin analizi yaparsak daha detaylı analiz yaparız. Yani 50-60 coin analiz yerine 4-5 tane coin analizini detaylı olarak incelersek bence daha mantıklı olur. Tabii ki bunların başında Bitcoin ve Ethereum'da bir müddet uzun kalabiliriz arkadaşlar. Ardından birkaç tane de altcoin ve programı bu şekilde bitirmeyi düşünüyorum. Daha fazla mesela yarım saat gibi 25 dakikanın üzeri videolar arkadaşlar YouTube'da artık eskisi gibi biraz daha hızlı yapmıyor yükleme olayını. Zaman çok alıyor arkadaşlar. Bazen mesela 20 dakikalık videoyu editlemesi bittikten sonra yayına yüklemeye çalışıyoruz mesela YouTube'a. 20 dakika bakıyoruz 55 dakika, 56 dakika, 45 dakika bir de bunun sürümlerin incelemesi, HD sürümü işlenmesi pozisyonu var. Dolayısıyla bir video çekimi, hazırlığı, editi, yüklemesi 2,5-3 saat arkadaşlar. Hangi biriniz bu zamanı böyle bir videoya ayırabilir? Okey. Bir videodan kazanırsınız güzel kardeşlerim. Yani olarak söyleyeyim 20 dolar kazanırsınız ya da 15 dolar kazanırsınız. Okey dersiniz yani değer. Çünkü asıl işiniz değil ya yani zaten mevcut işiniz var. Ama 2 dolar 3 dolar kazandığınız zaman arkadaşlar e, bu şeye bağlanıyor, izlenme oranına bağlanıyor gerçi de birazcık daha motivasyonun düşük oluyor arkadaşlar. Motivasyon tabii ki sizlerin elinde. Like atmayı unutuyorsunuz. Yani abone olan kardeşlerimiz morali bozuluyor, abonelikten çıkıyor ya da tekrar giriyor, tekrar çıkıyor. Yani kızmıyoruz. Tabii ki herkesin iradesidir bu arkadaşlar. Ne olur? Piyasa düşer, morali bozulur der. Ben bunu daha takip etmiyorum. Bu piyasadan ben çekiliyorum der takip etmekten. Yatırım yaptım dursun der. İzlemez. Bu da normaldir. Ama bir de size böyle isteklerinizde cevap veren bir kanal. Kaç tane kanalınız var güzel kardeşlerim? Kaç tane? Sizin isteklerinizi yayınlayan kaç tane kanalınız var? Bir yazın bana yorumlarına ya. Yorumlarımıza bir yazın. Bilmek istiyorum arkadaşlar. Kaç tane YouTube kanalı var sizlerin isteklerini yayınlayan bana bir yazın güzel kardeşlerim. Çünkü yorumlara yazıyorsunuz hocam. Ya ben yazmaktan bıktım siz bunun analizini yapmıyorsunuz. Be güzel kardeşlerim. Videoyu izlemiyorsun ki senin yazdığın coin'in ben analizini zaten yapmışım videoda var. Yazmadan önce bir izle mahcup olma bize. Evet. Bunlardan biri de Keep Network. Dün kardeşimizin biri yazmış. Be güzel kardeşim izle bir bak. Hoca onu açıklamalar kısmına da yazmış. Bazen açıklamalar kısmına yazmaya vaktimiz olmuyor.
İzleyin kardeşim, 10 dakikalık 20 dakikalık video yapıyoruz, eskisi gibi 1 saatlik ya 40 dakikalık videolar yapmıyoruz ki. Videoları izlemenin zamanı geldi arkadaşlar. Bakınız, tekrar ediyorum. Ben değil, hangi videoyu izliyorsanız izlemenizin, takip etmenizin zamanı geldi. Ki çıkışları kaçırmamanız açısından videoları takip etmelisiniz artık. Ne dedik daha önce? Ekranlardan uzak durun dedik. Şimdi de ekranlara dönme zamanı geldi diyoruz. Dünkü videomu detaylı izleyen kardeşlerim, inanın eğer yatırım yaptıysa gerçekten çok güzel karlar aldılar. Bütün hedefler hemen hemen nokta atışı geldi güzel kardeşlerim. Evet, videoyu ilk izleyenler güldüler ama öğleden sonra baktılar ki hocanın notları şakır 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 oturmaya başlamış. Bunları yazanlar da oldu tabii ki. Bizler mesela güzel kardeşlerim, kusura bakmayın, az sohbet etmek istedim. Çünkü önemli. Araştırıyoruz. Hiç kimsenin piyasaya analiz etmediği coinleri buluyoruz ve bunlardan ralliler alıyoruz. Doğru mudur arkadaşlar? Birkaç kez yaptık biz bunu. 2 ayda bir, 3 ayda bir böyle bir coin buluyoruz, paylaşıyoruz ama rallilerini alıyoruz. Bunlardan biri de neydi? Radar coin'di arkadaşlar. Bence hala yükseliş potansiyeli olan bir coin. Bazı kardeşlerimiz diyor ki hocam bunu hangi borsadan alırız? Arkadaşlar, Crypto.com borsasında var. Yani reklam olmasın. Hatta Uniswap'la çalışanlar orada da bulabilirler. Bakın, araştırın kardeşlerim. Yani yazın internete hangi borsalar listeliyor diye karşınıza çıkacaktır. Birazcık da hazırcı olmayalım lütfen. Biz coin'in adını veriyoruz, tamam. Adını bulmakta zorlanırsınız 20.000 coin'in içinden. Velev ki biz bu coin'in adını size veriyorsak bir zahmet de adını internete yazın da bir bakın ya. Nerede listelenmiş, nereye gidiyormuş, projesi neymiş. Tonlarca proje yazanlar var. Bence iyi olur kardeşlerim. Yani illa bu coin için demiyorum, bakınız. Yanlış anlamayın. Size verdiğim coinleri satın almadan önce şöyle bir girin, bir internet turu yapın güzel kardeşlerim. Bizler de bunu alıyoruz. Emek veriyoruz, video çekiyoruz, analiz ediyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar, 1000 izlenme, 2000 izlenme. İzlemiyorsunuz diye de kızmıyoruz tabii ki. Ama bizim açımızdan baktığınızda, şimdi içimizde bazı kardeşlerimiz daha önce YouTube ile uğraşmış, kanal açmıştır, kapatmıştır. Bu tür kardeşlerimiz de var. Bunun zorluluğunu onlar sizlerden daha iyi biliyorlar. İşte güzel kardeşlerim, ben ekranlara dönme zamanının geldiğini söylüyorum. Bazı coinlerin radara alınmasını söylüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Söylemekteki amacım, bakınız sizler de acaba doğru mudur? Doğruluk derecesini kontrol edin güzel kardeşlerim. Evet, vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Buyurun kardeşlerim, bugünkü yorum ve analizlerimize geçelim arkadaşlar. Efendim, tekrar hoş geldiniz. Bakıyoruz kardeşlerim, piyasamız dünkü yükselişin ardından tekrar bugün şu saatlere doğru tekrar kırmızıya dönmüş durumda arkadaşlar. Market cap'e baktığımızda altcoin'lerden para çıkışının olduğunu, yani %1,5'a yakın bir para çıkışının olduğunu buradan görüyoruz güzel kardeşlerim. Bakınız, geri dönüşü. Evet, tabii ki yani 465'lerden nereye kadar geldik? 500 trilyon üzerine kadar geldik. Daha önce 1 trilyon 600 milyar dolar seviyelerindeydi. 1/3'teyiz şu anda. Gidecek midir? Yani arkadaşlar, kripto paralar inanın bu piyasada yerini alacaklardır arkadaşlar. Hatta ve hatta Kanada mı olsa gerek, yani bir ülkede tapu işlem dairelerinde Ripple'ın
projesi kullanılıyor arkadaşlar. Tapu alış satışlarında Ripple'ın projesi kullanılıyor. Bu projeler dünyaya yayılacaktır. Bu sağlam coinlerin projeleriyle hayatımızda hemen hemen ne yapıyorsak o işlemleri bu coinlerle yapacağız gelecek yıllarda. Kripto paralar ölmeyecektir kardeşim. Kripto paralar zirvede yerini alacaktır. Çoğu ülkelerde ekonomik yaptırımlar, enflasyonlar, ekonomik krizler, yani güvenli liman olarak enflasyondan korunmak için kripto paralara yatırım yapıldığını çarşaf çarşaf gazetelerde yazıyor, internet sitelerinde de dönüyor arkadaşlar. Tabii ki her enstrüman düşebilir veya yükselebilir. Borsalarda böyle değil mi? Borsalarda da aynı arkadaşlar. Tavan 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 gitti, taban tavan tavan düştü. Evet, bizler sabretmemizi bizlerin sabretmemizi gerektiriyor bu piyasa. Sabrımızı test ediyor, sınıyor. Ha, yeni girişler için hocam makul fiyatlar mıdır bunlar? Arkadaşlar, artık herkesin bütçesi farklıdır. Yeni girişler için makul müdür, değil midir? Onlara sizler karar vereceksiniz. Eğer zaten orta ve uzun vade yatırımcısıysanız %20 düşüşler, 30 düşüşler ya da çıkışlar sizi zaten etkilemez. Hodulculuğa devam diyeceksiniz. Zaten day traderler para kazanamaz güzel kardeşlerim. 3-5 gün kazandığını zannederlerse mislini geri verirler. Bu alsatçılar sadece borsaya kazandırırlar. Sen aldın mı bir coin? Bekle, senin adetin belli kardeşim. Hani derler ya, ya aldın, niye acele ediyorsun kardeşim? Acele niye ediyorsun? Nereye gidiyorsun? Öbürü koştu, uçuyor hocam, bizimki yerinde kaldı, hatta geri de gidiyor. Biz ona uçan, gitme kardeşim. Sıra seninkine de gelecek. Gelecek ya. Gelecek de bir gün gelecek deniyor ya, işte. Bu da öyle olacak güzel kardeşlerim. Ben buna cani gönülden inananlardanım. Dominans. 43 seviyelerindeyiz. Arkadaşlar, dominansta geri çekiliyor. Yarım puanlık bir geri çekilme var. Bitcoin dün %5 gibi, yani 5'in üzerinde bir yukarı yönlü momentum sergiledi Bitcoin. Evet güzel kardeşlerim. Hatta şöyle günlük grafiğini açacak olursak gördüğünüz gibi şu yeşil mum hareketi yaklaşık $19.000 seviyelerinden arkadaşlar 20.400 seviyelerine kadar iğne attık dün Bitcoin'de. Şimdi bugünkü mum, kırmızı mum bu yeşili yutmadı arkadaşlar. %2,5 dünkünün yarısını geri alıyor görünse de öncelikli olarak bu mumu yutması lazım. Dedi ki, şuradaki şeyleri silelim arkadaşlar. Bitcoin'de dedik, ikili dip var arkadaşlar dedik. Değil mi? Bunu daha önceden izleyenler bilir arkadaşlar. Neydi hocam ikili dip? Şuralarda arkadaşlar. İkili dibimiz var burada. Bu ikili dibin özelliği neydi? Formasyon çalışırsa mutlaka bir olumsuz bir haber dönüyor piyasada. Bakınız. Olmasa böyle bugünkü bu çekilmeler olmayacaktı arkadaşlar. Gelir biraz sonra akşam üzere hepsi düşer. Önemlileri şu anda düşmedi daha piyasaya. Piyasaya düşen küçükleri haber olarak. Arkadaşlar bakınız, buraya koydum bunu. Dün koymuştum. Hatta dün mü öbür gün canlı yayında dedik ki ikili dip var. Bu derinliği atarsa Bitcoin 21.700 yani 21.000 üzeri 22 band aralığında değişir fiyatı dedik. Yarıya kadar tamamladı arkadaşlar. Yarıya kadar tamamladı. 20.400'e kadar iğne attı. Fakat bugün bir satış dalgasıyla karşı karşıyayız şu anda an itibariyle. Ya hocam bizim enflasyon verileri geldi. Bunu etkiler, etkilemez güzel kardeşim. Yani bizdeki enflasyon verileri kripto paraları o kadar etkilemez. Çünkü bizden gelen bir haber hiçbir kripto parayı yükseltmedi ki indirsin arkadaşlar. Mümkün değil ya. Ben inanmam böyle şeylere. Yeter ki FED Başkanı Powell olumsuz yönde bir açıklama yapmasın. Gerisi bana göre hikayedir. Lagarde da hikayedir.
İngiltere'si de hikayededir. Çin önemlidir bakınız. Çin ve Amerika, Hindistan da benim için hikayedir. Yani açıklayacağı haberler bana göre uymaz. Benim için onlar hikayedir. Yani şey olarak yanlış anlaşılmasın. Yani Lagarde çıksa dese ki işte şöyle yapıyoruz. Zaten faiz artıracak. 25 mi artacak? 50 bas puan mı artacak? Son 30 yıldan beri yapmadığını yapacak. İngiltere keza öyle. Hindistan beni ilgilendirmiyor zaten. Ha, almadı mı tavırlar? Aldı. Ne kadar etkilendik? Zaten aynıydı. Hiçbir değişiklik var mıydı? Yoktu. Önemli olan Çin'den, bakınız, ABD'den daha fazla bizi yıkan, etkileyen Çin olur arkadaşlar. Evet, Çin'den yeter ki bunlarla ilgili daha fazla olumsuz haber gelmesin. Yukarıdan aşağı bizi tepetaklak indiren Çin piyasasıydı. Çin'deki haberler olumsuz haberlerdi. Daha sonra ABD'den işte enflasyondu, faiz artırımıydı, bunlar gelmeye başladı. Bu piyasa her faiz artırımında geri çekilmez arkadaşlar. Bakınız, her faiz artırımında geri çekilmeyecektir. Siz yanılmayın. İkinci çeyrek bitiyor. Üçüncü çeyrekte biz piyasayı kasıp kavuracağız. Bu piyasa nerelere gideceğini kimseler tahmin bile edemeyecektir. Siz bakmayın bugünkü düşüşlere. Evet güzel kardeşlerim, bugünkü düşüşlere siz bakmayın. Bu yerli yerine gelecektir. Bitcoin'de durum bu. Bitcoin şu anda 19.600 dolar seviyelerinde. Ve %3'e yakın bir geri çekilmesi var. Hocam, Bitcoin'in saatlik grafiğine bir bakabilir miyiz? Bakalım güzel kardeşim. Bakalım. Bu arada özür, evde kedi var arkadaşlar. Kedi bağırdı, herhalde ihtiyacı var. Güzel kardeşlerim. Bakıyoruz buradan. Saatlik bazda da bakıyoruz ki EMA 200'de kırmışız, 50'ye doğru yaklaşıyoruz. Fakat şu anda saatlik bazda mevcut bulunan destek burası. Yani mevcut olduğu yer. Eğer burayı kırarsa 19.500'lere iğne atabilir. Yok hocam, buranın da altına inerse 19.000. O zaman ne yapar? Dünkü verdiğini geri alır. Arkadaşlar, bu mum hareketleri sürekli böyle düşer ise o zaman piyasada anormal giden bir durum var. Yok, 3 aşağı 2 yukarı düzenler formasyonlara geçerse bir şey yok. Panik yapacak hiçbir durum yok arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz. Şöyle bir de ben aylık grafiğine bakmak istiyorum arkadaşlar Bitcoin'in. Bakınız. Son 1, 2, 3 ay görünüyor bakınız burada. 3 ay. 3 ay önce 2 ay yükselişi vardı. Ne zamandı arkadaşlar? Şubat, Mart. Şubat'ta biraz fazla yükselmiş gibi görünüyor. Mart'ta, yani nereden? Şubat'ta 34 binlerden arkadaşlar 45 bin, 46 bin lirayı vurmuş. Mart'ta 37 binlerden arkadaşlar 48 bin liraya kadar iğne atmış. Onun ardından düşüş devam ediyor bakınız. Asıl düşüş ne zaman başlamış arkadaşlar? Asıl düşüşte 1 Kasım'dan itibaren. Bakınız, hatta şöyle bakalım. Evet. Ekim'de güzel yükselişler yaşadık biliyorsunuz. Ekim boyunca. Ekim arkadaşlar 41 bin liradan aldığı bayrağı Ekim ayında nereye kadar taşıdık? 66.700 lira kadar iğne attık bakınız Ekim ayında. 41 bin liradan alınan bayrak. Daha önce neredeydi hocam? Arkadaşlar, geçen yıl bakınız 1 Haziran'da 30 bin liradaydık. Hatta 28 bin, 29 bin seviyelerindeydik. Buradan bakınız Haziran, Temmuz'da yükseliş başladı. Bakınız, Temmuz'da yükseliş başladı. 1 Temmuz 2021'de yükseliş başladı arkadaşlar. Ağustos'ta devam etti. Nereden başladı yükseliş? 29 bin liradan başladı. Ağustos'ta devam etti. Eylül'de biraz yatay seyretti. Birazcık geri çekilmeler oldu. Yani 47 binden 42 bin liraya kadar bir 5 bin dolarlık bir geri çekilme oldu arkadaşlar Eylül'de.
Ekim'de evet 27, 28, 29 bin liradan aldığı bayrağı 68 bin liraya kadar taşıdı. Evet. Yine o döneme giriyoruz bakınız. Yine aynı döneme giriyoruz. Şuradaki düşüş trendini görüyoruz değil mi arkadaşlar? Yani 1 Nisan'da başlayan düşüş arkadaşlar 1 Haziran'a kadar devam etti. Bakınız şu Haziran ayı. Haziran ayına kadar devam etti. Hatta 1 Haziran demeyelim de Haziran ayına kadar devam etti. Burası Haziran ayı. Bu yeşil Temmuz ayı. 1 Temmuz. Bakınız Nisan, Mayıs, Haziran. Arkadaşlar en büyük geri çekilmeyi Nisan'da yaşamışız geçen sene. Bu sene de yaşadık aynı dönemde. 58 bin liradan yani 58 bin dolardan arkadaşlar 29 bin liraya geldi. 58 bin dolar 29 bin dolar lira. Değil mi? Aynısını yaşadık mı arkadaşlar? Yaşadık. Biraz fazla yaşadık bu sefer. Bu kez birazcık fazla yaşadık. Nereye geldik arkadaşlar bu kez? 1 Aralık 2017'deki fiyat seviyesine geldik. Evet. 2017'deki fiyat seviyemiz arkadaşlar bugünkü fiyat seviyesi 18.573 dolar. 18 bin dolarlardan 68-69 bin dolarları gören Bitcoin tabii ki aynı dönem değil, aynı formasyon değil, aynı sistem değil, aynı yatırımcı değil ama ben yine de Bitcoin'in kendini toparlayıp yukarı yönlü momentumunu başlatacağını biliyorum arkadaşlar. Yani buna gönülden inanıyorum. Tabii ki bu benim düşüncem. Herkes farklı düşünebilir. Yatırım tavsiyesi de değildir arkadaşlar. Ethereum'a bakıyoruz. Aynı pozisyonda Ethereum. Şu an nerede arkadaşlar Ethereum? Silelim. Şurayı silelim. Şimdilik şuradayız değil mi? Aynı buradaki pozisyona bakıyoruz. Şurası 1 Ocak 2018 fiyat arkadaşlar. 1102 dolar 2018'de Ethereum. 1102 dolar. Oradan aldığı bayrağı arkadaşlar 4952 dolara kadar taşıdı. 2018, 2021 3 yılda. Evet. 3 yılda hatta evet tam 3 yılda oraya kadar taşıdı. Şimdi de bekleyecek miyiz hocam 3 yıl? Arkadaşlar bu piyasa ne zaman nereye gideceğini kimseler kestiremez. Kestiremez. Tabii ki hani batmış mı arkadaşlar? Batmamış. Çıkmış mı? Çıkmış. Düşmüş mü? Düşmüş. Demek ki bu piyasa hem çıkar hem iner kardeşim. Hani hem ağlar hem giderim misali bu piyasa sadece sabredenlerin yeridir para kazanması için. Yoksa aksi halde bu piyasada panik yapanlar, canı az olanlar diyelim, para kazanamaz güzel kardeşlerim. Sabırsız olanların yeri değil hiçbir borsa. Evet, Clear Network'e bakalım. 4 saatliğine geçelim arkadaşlar. Clear Network'ün baktığımızda o da dün güzel bir yükseliş yapmıştı. EMA 50 ve 200 günlük ortalamaları kırdı ama üzerinde kalamadı. Şu anda 50 günlük ortalamaların üzerinde hareket ediyor. 55'lerde de ara sayımız var. Clear'de de yol olacaktır arkadaşlar. Bu karışıklıkta Clear ön plana çıkabilir arkadaşlar. Peki hocam, Jack dediniz şeyin başında. Evet, Jack güzel bir yükselişler yaptı. Hatta burada bakınız çizmişim. Arkadaşlar Jack dedim EMA 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesmiş. Dikkat dedik. Jack arkadaşlar 35'lerin üzerine kadar iğne attı. Yani 0.35'lerin şu anda 30'larda. Düzeltmesini yapıyor artık. Evet. Jack'te düzeltme var arkadaşlar. Nereye kadar mı çekilir? Şurada 28'lerde bir destek var. Eğer burayı iğneler buradan geri dönerse güzel bir derinlik daha yakalayabilir yarım dolarda doğru. Evet, Jack'teki durum bu kardeşim. Evet. Yine bakmak istediğim ne var arkadaşlar? Burger var. Burger'e bakıyorum arkadaşlar.
Sizlerin de yine çok istemiş olduğu bir coin'di bu. Bu da güzel bir ralliler yaptı. Ardından düzeltmesini yapıyor arkadaşlar. Bakınız. Fakat Burger takip edilmelidir diye düşünüyorum. Çünkü bakınız buradaki düğüm devam ediyor. Düğüm atılmış. Şuradaki 1 Temmuz'da başlattığı ralliyi 0,57 dolarlardan arkadaşlar 1,2'ler yani bir %100 para kazandırdı. Evet, videonun başında da anlattığım gibi bu düşüş ortamlarında bazı coinler %100, %200 paralar kazandırdı da siz bunları göremediniz güzel kardeşlerim. Görenler oldu. Videoyu izleyenlerin çoğu bazı coinlerden aldı karlarını. Ne hangi coin hocam? SNX? Almadım deyin arkadaşlar. Videoyu izleyip de. DAR? Almayın deyin. Radar? Almadım deyin arkadaşlar. Biz bunları hep verdik sizlere. Dikkat dedik. Hatta bir de VVS diye bir coin var. Ondan da bahsetmiştim. O ara notunu alanlar, unutmayanlar küçük çıkışlarıyla her gün çıkan bir coin aşağı yukarı. 3 günde bir küçük %2 düzeltme yapar. Ama 2'lik, 3'lük, 4'lük her gün çıkar o coin. Araştırın bakın. Arkasında Crypto.com borsası var onun da. Bakın güzel kardeşlerim. Evet. Yani coin'in adı VVS'ydi yanılmıyor isem. Şöyle bir bakayım arkadaşlar coin'in adına. Evet. Şimdilik tam olarak ezberimde değil ama şuradan bakıyorum. Karşılaştırsam hemen o coin'i de arkadaşlar bakacağız. Şimdi arıyoruz ya. Aramadığımız zaman şak diye karşımıza geliyor o coin. Doge Waves değil arkadaşlar. Evet. VVS doğru hatırlamışım arkadaşlar. Bakınız. VVS. Normal VVS coin arkadaşlar. Bitget borsasında görünüyor şu anda. Bakınız Bitget borsasında görünüyor ama Crypto.com'da da var arkadaşlar. O borsada da var. Bakınız. Yükselişi görüyorsunuz değil mi? Bakınız görüyorsunuz hemen hemen her gün yükselmiş. Her gün küçük düzeltmelerle gidiyor arkadaşlar. Düzeltmelerle giden coin sağlam coin'dir. Fiyatı nerelerde hocam? Fiyatı? Ben bunun başka grafiğine baktım arkadaşlar şu anda ama güzel bir coin. Yani arkasında Crypto.com borsası var ve şu anda fiyatı da arkadaşlar VVS'nin kaç sıfır? 1, 2, 3, 4, 5 sıfır 60'larda. Bu 50'lerdeydi benim verdiğimde zaten. Bakınız 50'lerden 60'lara az yükselmiş o da düşmemiş ki kardeşim. Yani sürekli az da olsa ufak ufak kazandıran bir coin. Tam piyasaya girmedi. Piyasaya girdiğinde bana göre ben bu coin'in peşinden bakabileceğimize inanıyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu coin'i yaklaşık 1-1,5 aydır takip ediyorum. Bakıyorum hareketlerine bakıyorum. Gayet de mantıklı hareketlilikleri var. Hem inişte hem çıkışta arkadaşlar. Hocam tamam bunu da anladık. Diğer bir coin radar diyorsunuz. Evet radar diyorum arkadaşlar. Radarımızda zaten kaç günden beri değil mi? Hemen hemen çoğu videolarımızda radarımızdan bahsettik. Bakınız radar. Çizmiş miyiz okumuzu? Hemen hemen yarıya kadar tamamlamış. Şuradaki bakınız. Dedik ki şu derinlik şuradan atacaktır. Yarıya kadar tamamladı bir ikinci formasyonu yaptı. Şu an dönüyor tekrar yukarıya. %2'ye yakın yeşilde. Piyasayla ters korelasyonla çalışıyor güzel kardeşim. Evet. Ters korelasyonda çalışıyor. Bitcoin düşerse, piyasa düşerse bu ralliler yapabiliyor. Bu da dikkatimi çekti. Bakınız dün piyasa gayet güzeldi değil mi? Yeşillikler içindeydik. Bu coin'de dün 3'lük 5'lik kırmızıda bekledi. Çıkamadı yukarı. Bir ara 7 kırmızı %7 gibi düşüş yaptı. Tekrar 3 oldu, 2 oldu, 1 oldu, 5 oldu. Yeşile geçemedi. Niye? Piyasa yeşildeydi.
Ben diyor piyasa yeşildeyken arkadaşlar ben piyasadan ayrı hareket ediyorum. Ben kırmızı olmam lazım dedi ve kırmızı renge büründü. Şimdi piyasa, bakınız piyasa kırmızıya bürünüyor ve bu yeşile dönüyor. Ve bugün güzel yükseliş gelmez ise, bakınız tekrar ediyorum. Radardan bugün güzel yükseliş gelmez ise, 3'lük 5'lik yükselişler olur ise ya da -1, +3, +5 gibi 18'de Türkiye saatiyle 19'da yeni fiyatı vardır. O yeni fiyatının ardından bakınız kardeşlerim nereye gidiyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bu yükselişlerini hep açılışın peşinden yapmıştır arkadaşlar. Şurayı açılışın peşinden yapmıştır. Takip edilmelidir diye düşünüyorum. Coin reklamı değil, babamın coin'i değil bu benim ya. Yani öyle düşünen kardeşlerimiz varsa araştırın diyorum arkadaşlar. Ben size bu coin'i verdim, araştırın. Fiyatlanmış mı? Makul fiyatı zaten var. Gördüğünüz gibi 0.021 dolarlarda. 10 sıfırlı coin değil bu. Yani bir VeChain gibi işte bir atıyorum o ayardaki coinler gibi Clear Network gibi fiyatlaması var şu anda baktığın zaman. Evet, neredeyse çiliz gibi fiyatlaması. 0.097, 0.021. Mesela çilize baktığımız zaman. İşte böyle arkadaşlar, yani piyasayı takip etmenizde, videoları kaçırmamanızda fayda olur diye düşünüyorum. Matik, bakınız. Matik'te güzel bir yükseliş vardı. Şurayı görüyoruz değil mi? Hala al sinyali devam ediyor. EMA 50'nin üzerinde hareket ediyor. Yukarıdan aşağıya düşen trend kırılmıştı dedim. Bunları çizdik. Kaç tepe dedim, bakın 1, 2, 3, 4, 5 tepeden sonra dikkat dedim. Hatırlayanlar vardır videoyu izlediyseniz. 5 tepeden sonra dikkat dedim güzel kardeşlerim. İşte dikkat dememizin sebebi geri dönüşüm olacaktır demektir. Yani düşüşlerde genelde 5 tepeyi sayın arkadaşlar. Bazen 4'ten döner, bazen 5'ten döner. Onun için önemlidir bu düşüşlerde tepeler. Evet güzel kardeşlerim. Yani 3 aşağı 5 yukarı piyasa genelinde bu tür hareketlilikler oluşuyor. Dün Metaverse coinlerinden The Sandbox'ta bir yukarı yönlü hareket vardı. Bakınız şu anda onun düzeltmesini yapıyor. Tekrar geri çekilmesi var. Çekiliş 1 doları test edebilir. Bakınız. 1 doları. Yani çünkü burada EMA 50 günlük ortalama var. Eder etmez de geri dönerse şuradaki derinliği salar yukarı arkadaşlar, bakınız. O da yaklaşık 1.4-1.5'ler yani 1.5'a kadar devam edebilir. Keza Mana da aynı şekilde geri dönüyor ama Mana 50 ve 200 günlük ortalamaların altına inmiş durumda. Engine'e dikkat dedik. Engine gidecektir dedik. Sağlam giden bunların içinde en güzel bana göre Engine'dir arkadaşlar. Engine Coin'i takip edin. Şu anda da %1.5'luk yukarıda ve EMA 50-200 günlük hem 50'nin hem 200 günlükte ortalamaların üzerinde. Burada bir çanak fincan kulp pozisyonu var. Dikkat diyoruz. Çizdiğimiz oklar zaten misline geliyor arkadaşlar. Hedefler vuruyoruz, biz biliyoruz. Siz her ne kadar izlemeseniz de atsanız da biz hedeflerimize ulaştığımızı biliyoruz arkadaşlar. Evet. Doge Shiba'da durum ne? Doge geri çekiliyor arkadaşlar. Bakınız ok hedefini vurmuş. Doğru mu? Doğru. Geçmiş bile. Şimdi düzeltmesi var. Tekrar 64'leri deneyebilir burada, bakınız Doge. Shiba ne yapar arkadaşlar? Shiba'da da şu anda fiyat onlarda, yani sıfırı tekrar yolcu etti, tekrar hanesine yazdırabilir, bakınız bu geri çekişte. Gönderdiği sıfırı tekrar hanesine yazdırabilir Shiba diyoruz ve programımızı burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.